Tulsa King 3. sezon 2. bölüm The 50, dizi tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak heyecanı ve gerilimi artırıyor. Öyle ki olabilecek en iyi şekilde bambaşka bir dizi hissi yaratıyor. Tulsa King'in ilk 2 sezonu ciddiydi ama aynı zamanda biraz da neşe katıyordu. Bu da onu, Sheridan'ın Landman ve Yellowstone gibi dizilerle kendini özdeşleştirdiği bir tür dram komedi dizisi haline getiriyordu. Ancak 3. sezonun 2. bölümü, Stallone eski sert aksiyon dolu günlerine geri döndürüyor. Neil McDowough'ın canlandırdığı Thrasher ve Frank Grillo'nun canlandırdığı Bevilacqua gibi 2. sezondaki birkaç yeni karakteri koruyan Tulsa King, Dwight Manfredi'nin Tulsa, Oklahoma'yı devralmasıyla birlikte kendini geliştirdi. Bu değişiklikler mantıklı ve zaten 4 sezon sürmesi garanti olan dizinin geleceği için de olumlu. Bodie'nin ot işinden ve Mitch'in araba galerisinden zaten kâr eden Dwight, içkiden servet kazanma fırsatını değerlendirmekten kendini alamaz. Ve bu durum, Robert Patrick'in canlandırdığı yeni dizi düşmanı Jeremiah Dunmyer'ın müthiş kudretine harekete geçirerek şimdiye kadarki en şeytani düşmanını ortaya çıkarır. Tulsa King 3. sezon tam bir aksiyon gerilim filmine dönüşüyor. Bodie'nin Tulsa King 3. sezon premierinde kötülüğe dönüşmesinin tüm dizinin gelecekte neler yaşayacağının bir işareti olduğu ortaya çıktı. Tulsa King'in ilk 2 sezonunda bolca aksiyon olsa da 3. sezon ikisinin toplamından çok daha karanlık, yoğun ve acımasız. Dwight, daha önce ana hikayenin önemli bir bölümünü kaplayan romantik ve ailevi ilişkilerine yer vermişti. Bu sefer Tulsa King, 2 bölüm sonra çıtayı yükselten ve diziyi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıyan gerçekten gösterişten uzak bir cesaret ve şiddet gösterisi sunuyor. Önceki bölümde Dunmyer'ın Theo Montague'nun evini kendisiyle birlikte yaktığı ima edilmişti, ancak bu gerçeklik 2. bölümde ortaya çıkıyor. Chicky, öngörülemez ve tehlikeli biri olabilir ama Dunmyer, Dwight'ın yeni damıtım evi girişimi hakkında endişelenmesi için bir iki sebep verebilecek sertifikalı bir psikopat. Neyse ki 2. sezonun düşmanlarından Thrasher ve Bevilacqua, Dwight'la olan ilişkilerinden kazanç sağladıkları sürece 3. sezonda müttefik gibi görünüyorlar. New York'ta 3. sezonun ilk bölümlerinde arka planda kaldığı için Quiet Ray bir noktada devreye girmeli. Ya Dwight'ı desteklemek ya da Tulsa'daki şansını bitirebilecek ek bir baskı kurmak için. Bu gelişmeler Tulsa King 3. sezonunu hızla aksiyon gerilim türüne taşıdı ve gerçek anlamda kötülüğü ve açgözlülüğü temsil eden daha büyük ve daha kötü düşmanlarla dolu. Dunmyer temelde bir süper kötü adam ve bu dizinin gerilim ve komedi birleşimiyle pek uyuşmuyor olabilir. Tulsa King 3. sezon hala doğru yönde ilerliyor. Tulsa King 3. sezon, 2 bölümün ardından hala güçlü bir başlangıç yapıyor. Kolluk kuvvetlerinin Montague'daki ev yangını için daha kapsamlı bir soruşturma başlatmaması gibi bazı hikaye unsurları nedeniyle inancınızı yitirmeniz gerekebilir. Ancak bu, polis odaklı suç dizilerinden biri olmayacak. Garrett Hedlund, Tulsa King 3. sezon 2. bölümde yardımcı karakterden daha büyük bir rol üstleniyor. Hatta yeni aşkı Cleo ve çıplak yumruk dövüş sahnesinden de anlaşılacağı üzere Dwight'la neredeyse yardımcı başrol seviyesinde. Bu da onu her zamankinden daha fazla ilgi odağı haline getiriyor. Tulsa King 3. sezondaki uyumsuz yardımcı çete daha az sıklıkla karşımıza çıksalar da dizideki en hafif nüanslardan bazılarını sunuyor. Dwight'ın kız kardeşi Joanne de işe daha fazla dahil oluyor ve bu 2. sezondaki esrar dükkanının unlu mamullerinden daha iyi bir katkı sağlıyor. Bununla birlikte Dwight'ın kızı Tina riskler artmaya devam ederken yalnızca bir zayıf nokta olarak önemli olabilir. Bu dizi her zaman bir gangster dizisiydi. Ancak adrenalin ve gerilimi artırmak için tasarlanmış çok daha karanlık bir alana giriyor. Ve bu da onu iyi hissettiren baba dizisi olarak adlandırmayı zorlaştırıyor. Prime Video'nun Reacher dizisi de 3. sezonunda benzer bir strateji izliyor. Daha karanlık bir havaya bürünüyor ve ana karakteri daha yoğun bir role yerleştiriyor. Ancak dizi türünden asla ödün vermiyor. Dunmyer, 2. sezondaki Ming'in daha gelişmiş bir versiyonu. O, sadece insanları öldürmeyi seviyor. Kökleri mirasa, ideolojiye ve hak etmediği şeylere sahip olduğuna inandıran çarpık bir onur anlayışına dayanıyor. Dwight karşılık verebilecek durumda ama içimden bir ses, Dunmyer'ın bu noktada oluşturduğu tehdidi tam olarak kavrayamadığını söylüyor. Hem Dwight hem de Dunmyer birbirlerinin hayatlarını mahvederek ve sevdiklerini öldürerek birbirlerini tehdit ediyorlar. Bu yüzden artık eldivenlerinizi resmi olarak çıkarın. Dwight, karizması ve iyi şansıyla Tulsa King'in 2 sezonu boyunca kendini kurşun geçirmez yaptı.
Ancak Dunmire'ın ateşine üflemeye devam ederse, Dwight'ın özgüveni büyük bir darbe alabilir. Dwight, Aşil topuğu olabilecek hiçbir kavgadan geri adım atmaz. Dunmire, onurdan bahseder ama inanılmaz derecede dengesiz ve çıkarları kendisiyle uyuşmayanlara saygı duymuyor. Bu da genellikle teslimiyet gerektirir. Dunmire, ilk önce ateş edip, Dwight'ın Tulsa King'de aldığı darbelerden daha sert vurmaya meyilli. Dwight, Theon'un yanmış evine baktığında şöyle diyor: "Dostum, hayatımda birkaç tehdit savurdum ama hepsi boş laftı. Bu hastalıklı bir şey."